Herkese merhaba. Bugün karmadan bahsedeceğiz. Yapmak, ortaya koymak, yapılan şey, eylem gibi anlamları var. Ne ekersen onu biçersin gibi terimlerle de açıklayabiliriz. Hem fiziksel olarak yaptığımız şey olmakla birlikte duygusal ve zihinsel olarak da yaptığımız, düşündüğümüz, aklımızdan geçen her bir düşünce aslında bir karmaya sebebiyet veriyor diyebiliriz. Buna fizikteki potansiyel ve kinetik enerjiye örnek verebiliriz. Yüksekliği olan herhangi bir cisim bir potansiyel enerjiye sahipse ve uygun koşullar oluştuğunda bu cisim aşağıya doğru düşmeye başladığında kinetik enerjiye yani harekete dönüyor. İşte karma dediğimiz şey de tam olarak böyle. Eğer bir insanın bir potansiyeli varsa, bir cismin bir potansiyeli varsa onu kullanmak, harekete geçirmek ve bunu değerlendirmek isteyecektir ve içgüdüsel olarak bu yöne doğru dürtüsel bir hareket eğilimi olacaktır. Bütün potansiyelini kullanıp durağan hale gelmek ister. Bu potansiyelin hepsi aslında felsefik olarak baktığımızda birer arzu olarak değerlendirebiliriz. Arzu dediğimiz şey sadece zengin olmak, çok iyi bir çevrede yaşamak, çok iyi bir iş sahibi olmak, çok iyi bir aileye sahip olmak demek değil. Bu hayattaki her bir eylem bir arzunun sebebidir. Örneğin önümüze bir tabak yemek geldi. Bu yemeğe tuz atmak bile aslında bir arzudur çünkü istediğimiz şey tam olarak o yemeğin bizim damak tadımıza uygun olmasıdır. Veya yolda yürüyen bir adam düşünelim. Yolda yürüdüğümüz sürece ayağımızı kaldırıp o ayağın yükselmesi ve adımın ileriye doğru devam etmesi, bir film karesi gibi düşünürsek bir başlangıcı ve bir sonu vardır deriz. Yani her bir karenin içindeki o niyet devam edecek ki o hareket devam etsin. Oraya gitmekten vazgeçtiğimizde farklı bir arzu açığa çıktığında farklı bir eylemle bizim fiziksel olan dünyadaki tezahürümüzün gittiği doğrultu değişmeye başlıyor. Örneğin atılmak üzere gerilen bir oku örnek alalım. Bu örneği binlerce yıl önce Vaisesika dediğimiz Kanada sutralarda veriyor. Okçu ok atmak için yayını gerdiğinde burada okun da üzerinde yayın gerginliğiyle birlikte bir potansiyel enerji birikiyor. İşte artık bu da aynı arzulara sahip bir insan gibi harekete geçmek ve hedefine doğru gitmek isteyecek. Bunu tabii ki hedefi belirleyen kişi okçunun özgür iradesi. O ana kadar biriken potansiyel enerji geçmiş karmalarla alakalı bir durum. Gerilen okun serbest kalmasıyla birlikte hedefi vurup vurmaması çok da önemli değil. Çünkü artık bir eylem gerçekleşti. Aslında niyetlerimiz çok farklı olabilir ama çok farklı sonuçlar doğurabilir. Çünkü burada da zihnin farklı modifikasyonları yani düşünce kalıpları sebebiyle iyi veya kötü dediğimiz şeyler değişiklik gösterebilir. Peki bu ne demek? Örneğin bir doktor ve bir katili örnek alalım. Bir doktor da eline bıçağı alıp birisini keser ama niyeti iyileştirmektir. Birisini öldürmek isteyen kişi de yine bıçağı kullanır, birisini keser. Eylem ne kadar aynı gözükse bile burada katil de çıkıp bize ben aslında ona iyilik yapmak istiyordum diyebilir. O yüzden eylemlerimizdeki niyetimiz tabii ki de önemli ama bu yaptığımız eylemler evrensel yasaya tabi olarak bize geri dönüşü oluyor. Nasıl bir sonuca varıyorsa aslında onunla alakalı meyveleri almak için tekrar bedenlenmesi gerekir. Şimdi bir de modern bir örnek verelim. Sürekli duyuyoruzdur. Nasıl düşünüyorsak öyle olur diye. Tabii bu sadece iyi düşünmekle alakalı değil, kötü düşünmekle de alakalı bir frekans yayıyoruz. Her bir düşünce, her bir eylem ve duygu durumumuz aslında bizim kendi frekansımızı ve etkileşim alanımızı belirliyor. Bunu frekans ve dalga boyuyla anlatmak gerekirse durgun bir suyun üzerine tek bir su damlasının düşmesiyle birlikte suyun artık durgunluğu bozulacak ve her bir atom tanesinin yeri değişecek. Bu etkileşimle birlikte bir su bardağını karıştırmak, bütün atomların yerini değiştirmek için parmağınla su bardağına dokunmak bile aslında onun tamamen atomlarının yerinin değişmesini sağlayan bir şey. Aynı bu mantıkla üzerine düşen bir su damlasıyla oluşan dalgayla ve değişen bütün atomların yeriyle birlikte bir etki tepki prensibinden dolayı eylem artık sönümlenene kadar belki de o suyun sınırlarına, duvarlara çarparak önce genişleyecek ve sonra damlanın düştüğü yere doğru geri gelerek bir etkileşim yaratmaya devam edecek. Eylemi yaratan kişi olarak aslında
Tek bir eylemimiz böyle bir dalgalanmaya sebebiyet verirken bu durgun suyun üzerine yağan bir yağmuru düşünürsek bir sürü iç içe girişmiş dalgalar oluşacak ve bunların bileşkesi olarak aslında kendi hayatımıza doğru bir titreşim ve bir yön vermeye başlayacağız. Tabii ki bu sadece durgun sudaki bizim eylemlerimizin toplamından bahsediyoruz. Bir de bu yağmurun okyanusa yağdığını düşünürsek farklı dalgalarla birlikte bir etkileşim söz konusu. Okyanusun neresinde olduğumuz ise bizim daha önceki eylemlerimizle, ne tarafa doğru kürek çektiğimizle alakalı bir şey. Bu okyanus örneğinde toplumsal karma olarak düşünebiliriz. Başımıza gelen şeylerin hepsi geçmiş karmalarımızın toplamı. Yani şu anda bir şey fizikselliğe büründüyse ve ben bunu deneyimlemekten kaçamıyorsam eğer, bu hepimizin kendi hayatımız için verdiğimiz kararların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve şu an yaşadığım olaylara verdiğim yine zihinsel, duygusal ve fiziksel tepkiler ve eylemlerle birlikte geleceğimi şekillendirmeye veya dönüştürmeye devam ediyorum. Peki o zaman özgür irade nerede noktasında? Çünkü şu anda yaşayacağım bir şey aslında o ana yaklaşana kadar her geçen saniyede olasılıklar azalarak devam ediyor ve seçimlerim de daha kısıtlı hale geliyor. Şu an yaptığımız eylemler içerisinde her zaman bir özgür irade olmakla birlikte ama deneyimlediğim şey, başıma gelen şeylerin hepsi geçmişte evet özgür irademle yaptığım şeylerdi ama artık o geçmişte yaptığım şeyler bugünün kaderini oluşturdu diyebiliriz. Dünyevi bir hayatın içinde olduğumuz için tabii ki de eylem gerçekleştirmeden yaşayabilme şansımız yok. Reenkarnasyona göre de zaten samsara dediğimiz yaşam ölüm döngüsünde tekrar bedenlenmemizin sebebi de bu arzuların ve karmaların bireysel arzular temeliyle hareket etmesinde. Düşünce kalıplarına göre kimisinin iyisi kimisinin kötüsü olabilir ve birisinden belki fayda sağlamak için bir yardımda bulunuyoruz. Kimisine belki de kendi huzurumuzu bozmaması için ona engel olmaya çalışıyoruz. Karmadan özgürleşebilmek tabii ki de mümkün. Karma oluşturmak veya oluşturmamak kavramları üzerinde duralım. Farkında olmadan nasıl karmalar oluşturabiliriz? Doğu felsefeleri akarma ve vikarma kavramlarıyla da açıklıyor. Vikarma dediğimiz şey tamamen bir insana kötü niyetli bir şey yapmamızken akarma ise eylemsiz eylem halinde bulunma. Sonucundan tamamen bağımsız olarak bir şey yapıyorsun. Bu senin içinden taştığı için bir şeyi öğrenme halinden öte bunu dışarıya doğru yansıtma hali. Dünya nasıl güneşin etrafında dönerken üstünde yaşayan insanın karanlıkta mı, aydınlıkta mı kaldığıyla, nerede fırtına oluşup nerede deprem oluştuğuyla ilgilenmiyorsa, insan da bu sebeple neyin görevi olmadığını anlaması gerekiyor. Bir anne ne yapar? Sadece çocuğunu besler. Herhangi bir beklentisi olmaz. Tamamen karşılıksız olarak bunu yapma haline geçebilmektir. Veya bir ressamın yeteneği resim yapmaksa bir karşılık bekleyerek yapmaz. İçinden geldiği için artık o eylem dışarıya doğru taşmaya başlar. Bir ressamın yapmadığı resimlerden de sorumlu olması gibi keyfi olarak çocuğunu emzirmek istemiyorsa aslında bu da bir karmaya sebebiyet veriyor. Veya bilmediğimiz konularda biliyormuşuz gibi yorumlar yapmak. Olayların gerçekten nasıl gerçekleştiğini, kimin haklı veya kimin haksız olduğunu bilmiyoruz. İşte insanın burada Tanrı egosunun, yani her şeyi ben bilirim egosunun ortaya çıkmasını fark ederek birazcık eylemlerinde, dilinde ve zihninde kendini dizginleyebiliyor olması gerekiyor. Önemli olan ve sormamız gereken soru, peki ben bu bilgiyle hayatımı nasıl yönlendireceğim? Hangi noktaları dönüştürebilir? Karşılıklı olarak mı, karşılıksız olarak mı yapıyoruz? Duyduğumuz, gördüğümüz şeylerin özünü bilip bilmeden mi konuşuyoruz? Bir şey hakkında fikir beyan ederken neye göre konuşuyoruz? Fiziksel olarak hareketlerimizi çok daha kolay durdurabiliriz. Sinirlenmeyi zihinsel ve duygusal olarak durdurmak daha fazla pratik gerektirebilir. Başımıza bir şeyler geliyor diyoruz ama bu gelenlerin hepsinin yine bizim kendi irademiz olduğunu ve bu iradenin kuvvetlenmesinin kendi içimize dönerek olduğunu hatırlamakta fayda var. Ateşle bir yemek de yapabiliriz. Ateşle birisine zarar da verebiliriz. Prometheus nasıl ateşi çalıp insanlara getirdiyse aslında bu bir bilgiyi simgeler. Biz bilgiyi kullanarak insanlara zarar da verebiliriz veya bu karma döngüsünden kurtulmak için özgür irademizi kullanarak bilgece davranıp yüklerimizden hafifleyebiliriz.